Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün nefis bir yemek tarifim var. Bayılacaksınız. Biz çok seviyoruz. Siz de seveceğinize inanıyorum. Hadi buyurun geçelim tarife. Bir su bardağı yeşil mercimeği güzelce yıkadım. Tavama aldım. Üzerine geçecek kadar suyla güzelce haşlıyorum. Bu arada da bir yemek kaşığı kadar tereyağımı tavama aldım. Erittim. 2 çay kaşığı kadar kırmızı toz biber. 1 çay kaşığı karabiber koyuyorum. Güzelce eriyen tereyağımda karıştırıyorum. Baharatım tamamen tereyağıyla karıştıktan sonra da haşladığım ve yıkadığım, süzdüğüm yeşil mercimeklerimi ilave ediyorum. Güzelce karıştırarak yeşil mercimeklerimi güzelce lezzetlendiriyorum. Hem bu yağ hem de baharatını emmesini sağlıyorum. İyice karıştırmak önemli. Baharat zevkinize bağlı. Arzu ettiğiniz başka baharatlar da koyabilirsiniz. Hemen 2 çay kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum. Ve yine güzelce karıştırıyorum. Mercimek ne kadar lezzetli olursa yemeğimiz o kadar lezzetli olur. Şimdi yufkamı 4'e bölüyorum. 4'e katladığım yufkamı da bir aparat yardımıyla kesiyorum. Minik üçgenler yaratacağım. Aynı sigara böreği için yaptığımız üçgenlere benzeyecek. Bir yufkaya aslında 8'e bölmüş oluyoruz. Benim yufkam biraz iyi çıkmadı. Açık yufka bulamadım. Marketten paket yufka aldım. Bazen böyle kötü çıkabiliyor ama olsun, değerlendiriyoruz. Yine de işe yarayacak. Şimdi minik üçgenlere böldüğüm yufkamın hemen ucunu ıslatıp soğuttuğum mercimekten bir 2 yemek kaşığı kadar yerleştiriyorum. Güzelce rulo halinde sarıyorum. Herkes herhalde sigara böreği yapıyordur. Aynı onun gibi sarıyorum ve sonra diğer uçtan yuvarlamaya başlıyorum. Ucunun ıslanması bunun için önemli. Gül şeklinde aldık, hemen tavamıza koyduk. Yine bir parça suyla, fırça yardımıyla yufkamızı ıslatıyoruz. 2 yemek kaşığı da mercimeğimizi koyuyoruz. Yine rulo yapıyoruz. Çok basit. Aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Yufkamızı ıslatmayı ve güzel katlamayı çalıştıktan sonra gerisi çok kolay. Hemen gül şekline geliyor. Hazır olanlar tavamıza geçiyor. Yerini alıyor. O kadar lezzetli oluyor ki hem günlerinizde hem iftarda hem sahurda hem de akşamüstü çaylarınızda yiyebilirsiniz. Akşam yemeği olarak da ben yapıyorum. Çok çok lezzetli oluyor. Tavsiye ediyorum. Eskiden 80'li 90'lı yıllarda çok çok meşhurdu. Kıymayla da yapılabiliyor. Ama ben bugün hem daha sağlıklı hem de ekonomik olsun diye yeşil mercimekle yapmayı tercih ettim. Bu ara yeşil mercimeğe taktım. Çok leziz yemekleri oluyor. Umarım siz de yapıyor, deniyor ve seviyorsunuzdur. Hazırlamış olduğum bu gül böreklerinin üzerine biraz tereyağı koyup önceden ısıttığım 200 derece fırına veriyorum. Evet, bir 20 dakika kadar fırınımda güzelce piştiler. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar. Şimdi sosunu hazırlıyorum. 2 yemek kaşığı kadar tereyağını tavama aldım. Güzelce eritiyorum ama biraz da 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Mutlaka zeytinyağı da koyuyorum ki sos o zaman daha lezzetli oluyor. Eriyen tereyağımıza da dolu dolu 1 yemek kaşığı kadar domates salçasını alıyoruz. Bu yağı iyice ezerek kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Mutlaka kokusunu çıkartalım ki o zaman daha lezzetli olsun. Yoksa salça biraz koku yapıyor. İyice kavurmak bu anlamda önemli. Siz de bu tarz tarifler yapıyor musunuz? Eğer yapıyorsanız yörenize özgü yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bana da fikir vermiş olursunuz. Şimdi tavamda çok güzel salçam kavruldu. Fokur fokur kaynıyor.
yarım su bardağı kadar su ilavesi yapıyorum. Açıyorum salçamı, tam bir sos haline geliyor. İyice karıştıktan sonra birazcık kısık ateşte fokur fokur kaynayacak ve sosum hazır olmuş olacak. Evet, biraz da yoğurdumu hemen şöyle çalkaladım ve sulandırdım. 3 adet sosyete mantımı tabağıma aldım. Üzerine de yoğurtlarımı şöyle gelişigüzel döküyorum. Yoğurtla ve bu hazırladığımız sosla gerçekten muhteşem bir lezzeti oluyor. Hemen de üzerine hazırladığımız sostan döküyoruz bir parça. Biraz da tabağa süsleyeyim istiyorum bu sefer sizin için. Şöyle bir parça koyduğum sosu kaşığımın ucuyla çekerek biraz dekoratif olsun istiyorum. Tabii yerken de kesip kesip bu sosa bandıracağım. Umarım beğenmişsinizdir ve denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Ellerinize sağlık. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.